tüm arıcı kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar sizlere propolis ızgarasından bahsetmek istiyorum. Daha önce ana arı ızgarasının tarif etmiştik. Uygulamasının nasıl yapılacağını göstermiştik. Bir de propolis ızgarası var arkadaşlar. Arkadaşlar arıcılığın bildiğiniz üzere birçok çıktısı var. Yani sadece bir bal üretiminden ibaret değil. Çok değerli ürünleri var. En başta arı sütü var ki çok pahalı bir ürün. Yani üretebiliyorsanız uzun vadede arı sütü üretmeniz lazım. Keza aynı şekilde propolis hem şifa kaynağı, sağlık yönünden çok faydalı bir ürün. Hem de ticari manada da gelir getirici bir ürün. Yine aynı şekilde arıların perga adı verilen ürettikleri bir ürün var. Bu da yine çok pahalı bir ürün. Bu saydıklarımın tamamı baldan kat kat daha finans getirisi yüksek olan ürünler. Bunun yanında ana arı üretip satabilirsiniz. Bunun yanında arı çoğaltıp arı satabilirsiniz. Arı zehri üretebilirsiniz. Birçok ürünü var yani arıcılığın. Arkadaşlar bahsettiğim gibi bunlardan bir tanesi de propolis. Propolis çok değerli bir ürün. Nette araştırırsanız arkadaşlar fiyatlarına yaklaşık olarak ulaşabilirsiniz. Gerek ham olarak üretip satabilirsiniz. Gerek çözelti halinde farklı yöntemlerle onu çözeltiye çevirmek mümkündür. Çözelti halinde üretip satabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar propolisi kovanlarımız birçok şekilde üretiyor. Yani kovan giriş deliklerinde, kovanın içerisinde petek aralarında, kenarlarda, peteklerin kenarlara yapıştırılmasında veya boşlukların doldurulmasında kullanılan arıların kullandığı propolis var. Yalnız bu sürekli olarak bir temas halinde olunduğu için kirliliği artıyor haliyle. Yani buna biz ikinci derece propolis diyoruz. İkinci ürün propolis diyoruz. Ama asıl temiz olan kullanılan, yani bir yerde şifa kaynağı olarak o kullandığımız eczanelerden veya aktarlardan aldığımız o propolis çözeltilerinin bulunduğu propolis arı kovanlarının üst kısımlarında üretiliyor. Saf ve temiz olarak. Yani hiçbir şekilde ona ne arının kendisi kaynaklı bir pislik veya doğum kaynaklı, arı doğumu kaynaklı bir pislik veya ne de arıcının çalışma esnasında yaptığı müdahalelerden dolayı kirlenmesi kaynaklı bir kirlilik temas etmiyor. Bize lazım olan propolis bu arkadaşlar. Bunu elde etmemiz lazım. Peki arkadaşlar bunu nasıl elde ediyoruz? Propolis ızgarası adı verilen bir ızgara kullanıyoruz. Bunda da şu şekilde delikler var arkadaşlar. Daha önce ana arı ızgarasında size göstermiştim. Ana arı ızgarasından erkek arılar ve ana arı geçemiyordu. Normal arılar geçebiliyordu. Fakat propolis ızgarasından hiçbir şekilde arıların hiçbirisi geçemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu üzerine bıraktığımız anda arılar alt tarafta kalıyor. Peki bu propolis ızgarası ne işe yarıyor arkadaşlar? Aslında biz propolis üretelim diye arılar bunu bana verin diye beklemiyorlar tabii. Yani şimdi arıların üzerinde haliyle bakın şimdi şu kovanımızda biz ne koyuyoruz? Çuval koyuyoruz veya örtü bezi koyuyoruz. Örtü tahtası koyuyoruz. Arılar hava sıcaklığının değişimine bağlı olarak ne yapıyorlar arkadaşlar? Bunun gözeneklerini tıkıyorlar ya da açıyorlar. Yani hava ısıları düşmeye başladığı zaman arılar bunu tıkıyorlar ve hava akımını dengeliyorlar. İkinci bir sebebi de şu ki arıların farklı zararlıların, karınca gibi, farklı böcekler gibi gelip kovanın içerisine rahatlıkla girebilmesini engellemek maksadıyla bu tip üst kısımlardaki boşlukları tamamen ne yapıyor arılarımız? Kapatıyor arkadaşlar. İşte biz de bunu kullanarak, arıcılar da bunu kullanarak bu tip bir ızgara geliştirdiler. Ve bu ızgarayı kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bir inceleyecek olursak, öncelikle yapısını bir inceleyecek olursak, bakın V şeklinde kanallar var. Bir tarafı düz. Şöyle yakından bakacak olursak. Bakın bir tarafı şu şekilde düz. Diğer tarafı ise şöyle V şekilde kanallarla yapılmış. Bunun sebebi arkadaşlar biz bu V şekilde kanalları şu şekilde kovanın üzerine bıraktığımızda arılarımız kendisi için gerekli ve yeteri kadar olan boşluğu bırakabilecek şekilde bunların içini ne yapıyor? Propolisle doldurup tıkıyor arkadaşlar. Sıvama yapıyor yani. Bir sıvama gibi düşünün siz. Şimdi biz eğer bu kısmını çevirip arılara verirsek bunlar da daha küçük kanallar ver ve daha az bir propolis elde ederiz. Amacımız ne? Propolisi üst seviyede alabilmek. Bulunduğunuz bölgede
yeterli seviyede uygun ağaç tipi varsa propolis kuvvetli şekilde gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar, propolis elde etmek için sırf propolisi yoğun şekilde arıların getirdiği bölgelere arılığınızı getirebilirsiniz. Yani başlı başına propolis üretmek bile dahi çok değerli bir ürün. Bir arıcının başlı başına bir gelir kaynağı olabilir. Bunu planlı, düzenli bir şekilde yapmak istediğiniz zaman eğer doğru yerdeyseniz çok ciddi miktarda propolis elde edersiniz ve propolis pahalı bir üründür. Arkadaşlar, şimdi bunun şu V tipi kanallarını aşağı gelecek şekilde koyuyoruz. Ki bunların içerisine yukarıya koyduğunun belki 3-4 katı daha fazla propolisi bassın ve bize propolis olarak arılarımız ne yapsın? Hediye etsin arkadaşlar. Şimdi ben uygulamalı olarak size göstereceğim ama öncelikle bir konuyu bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, tabii ki bu propolis ızgaralarının ham maddesinin üretiminde kullanılan ham maddesinden ham maddesine de farklılıklar gösteriyor. Her şeyden önce niyetimiz nedir? Temiz bir arı ürünü üretmek. Arkadaşlar, bu konuda hiçbir şekilde taviz vermememiz lazım. Sağlıklı, temiz arı ürünlerini elde etmemiz lazım. Yani biz bu arıcılığı ticari maksatla yapıyor olsak bile dahi orta uzun vadede mutlaka temiz ürün üretenler ön plana çıkacak. Diğerleri diskalifiye olacaktır. Arkadaşlar, şu anda 2023 yılının Temmuz ayındayız. Marketlerde hala 750 gramlık, 850 gramlık bal şişelerinde 50 liraya, 60 liraya bal oldu. Adı bal olan ama içinde ne olduğu belli olmayan ürünler görülüyor arkadaşlar. Yani insafınıza bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bizim üreteceğimiz ürünlerimizin kaliteli olması lazım arkadaşlar. Hem kendi çoluk çocuğumuza, aile efradımıza, akrabamıza, komşumuza yedirdiğimiz zaman yüzümüz ak çıksın. Hem de bir yere verdiğimiz zaman, sattığımız zaman insanlar arkanızdan dua etsin arkadaşlar. Peki biraz da malzemesinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bakın, ben ürün firma ismi belirtmeyeceğim ama şöyle yapabilirsiniz. Bazı ürünler şöyle elinize aldığınız zaman, gittiğinizde şöyle koklandığınızda zaten koyu şekilde, yoğun şekilde lastik kokuyor arkadaşlar. Haliyle bu ne olacak? Isı altında gelen ürüne o koku sinecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu tip ürünleri kullanmamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar, kullanacağınız ürünler sağlıklı ürünler olsun. Yani bir şeyi alırken kalitelisini alın, uzun ömürlüsünü alın. Arkadaşlar bakın, yani en kolay yöntemiyle propolis ızgarasının sağlıklı olanı hangisidir alırken, hangisidir diye bilmek isterseniz, ya arkadaş şöyle aldığınızda elinize şöyle bir koklayın. Plastik kokusu gelmeyecek. Isı altında plastik kokusu gelmesin arkadaşlar. Şu şekilde koyduğumuz zaman tamamen peteklerin üzerine ne yapmasın arkadaşlar? Şu şekilde yapışmasın. Arılar altında yürüyebilsin. Yani ya bu şekilde kanalları olan, şu şekilde çıkıntıları olan propolis ızgaralarından temin etmeye çalışın. Ya da arkadaşlar koyacağınız zaman yani şu şekilde çıkıntıları olmayan propolis ızgaraları koyacağınız zaman şu şekilde bazı tahta ve taş parçalarını alt kısma koyun ki arılar o aralarda rahatlıkla ne yapabilsin? Yürüyebilsin arkadaşlar. Şimdi uygulamasına bir bakalım. Arkadaşlar, ben bu kovanımızın bakımını yaptım. Bu kovanımıza propolis ızgarası bırakacağım. Herhangi bir şekilde kovanımızın içerisine bakmayacağım, müdahale etmeyeceğim. Sadece propolis ızgarası koyacağım. Şu şekilde çuval koyuyordum daha önce. Bu 7-8 çıtaydı. Şimdi 10 çıtaya ulaştı arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde propolis ızgaramızın şu V kesit kanalları aşağı gelecek şekilde getirip üzerine bırakıyoruz. Bunun çıkıntıları olduğu için başkaca hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi arılarımız gelip bunun üzerinde yeteri kadar hava kanalı kalacak şekilde bunun deliklerini ne yapacaklar? Tıkayacaklar propolisle. Kenarlarını tıkayacaklar arkadaşlar ve gerekli olan işlemi yapacaklar. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu kadar. Evet arkadaşlar, propolis ızgaramızı koyduk. Şimdi propolis ızgaramızı bir müddet sonra kontrol etmemiz gerekiyor. Yani çok yoğun bir şekilde propolis geliyor da olabilir. Normalin çok üstünde bir propolis geliyor ise propolis elde etmek istiyoruz ya. O propolis ızgarasını çıkartırız.
Yerine ikinci yeni bir tane propolis ızgarası koyarız. Ondan da propolis elde ederiz. Amacımız ürün elde etmek. Propolis ızgaralarımızı aldığımız zaman arkadaşlar şu şekilde sarabilirsiniz. Şu şekilde. Yani henüz böyle akışkan ya da yarı krem şeklindeyken şu şekilde sararsınız. Şöyle bir iple bağlarsınız. Bunları dip frize koyarsınız arkadaşlar. Dondurucuya koyarsınız arkadaşlar. Dondurucuda donduktan sonra artık o krem şeklinde olan propolisler sert partiküller haline gelir. Ve sonra tekrar onu açıp şu şekilde hareket ettirirseniz temiz bir kağıdın, bezin, masanın üzerine şu şekilde hareket ettirerek kıtır kıtır onları ne yaparsınız? Dökersiniz arkadaşlar ve o propolisleri toparlayıp tertemiz bir şekilde, bir kirliliğe uğramamış bir şekilde propolisinizi elde edersiniz. Arkadaşlar sonra onları toparlarsınız. İster ham olarak, isterse çözelti haline getirmek suretiyle satışa sunarsınız. Hepinize bereketli, hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Allah'a emanet.